Burada da yok. Çıplak gidiyorsun. Biz ekipmana galiba karşıyız. Mayo'da mecburen var galiba. Maya da mecburen var aynen. 3 ülke bir yarış. Yani aynı anda 3 ülkede yarışıyorduk. Lüksemburg, Fransa ve Almanya. İsmi de zaten kesiştiği yerin ismi Schengen. Schengen vizesi de buradan çıkmış zaten. Evet, orada karar alınmış. Aslında Türklerin kabusu ama. Karettalara denk gelebiliyoruz. Küçük göç eden deniz analarına denk gelebiliyoruz. Aslında hep onlar tehlikeli gözüküyor ama en tehlikeli kişi biziz. Okuması da zor bunların. Sen bunları geçiyorsun, ben okuyamıyorum bile. Hangisi? Tsagaru Boğazı mı? Tsugaru. Uf, Tsugaru çok zordu. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bu hafta yanımda 2 tane kraliçe var. Aslında suların kraliçesi mi diyeyim, yolların kraliçesi mi diyeyim. Hepsi olur. Hepsi olur. Triatlonda sevgili Çiğdem Güleç. Gülgeç, evet. Gülgeç, Evet. çok özür diliyorum. Ve Bengisu Avcı. Bengisu, senin suyla çok ciddi problemlerin var diye duydum. Evet, kopamıyorum. Kopam. Öyle bir problemim var. Şimdi Antalya'dayız, Konyaaltı'ndayız ve harika bir coğrafyadayız bugün. Bugün X-Waters değil mi? Burada bir yüzme yarışı var. Siz de orada yarışacaksınız. Evet, geçen sene de yarışmıştım, bu sene de yarışıyorum. Geçen sene kaçıncı olmuştun? Birinci olmuştum genel birinci 500 metrede ve 500 Corendon metre. adına yarışmıştım. Corendon adına. Peki sen Bengisu? Benim ilk defa yarışım olacak X-Waters'da. Ben de heyecanlıyım. Antalya'ya pek çok kez yarışmak için gelmiştim ama bakalım yarın keyifle yüzeceğiz. X-Water yarışı ne demek? 500 metre diyorsun. 500 metre ne demek 500 metre? Benim için sprint. Ben sprinterim aynı zamanda. Tabii daha uzun mesafeler de var X-Waters yarışında. Yani herkes kendi istediği mesafeyi yüzebilir. 5 kilometre var, 1 mil var. Aynı zamanda team relay yapabilirler. Bayrak yarışı yapabilirler. Bayrak yarışı da yapabilirler. Çocuklar için de çok güzel yarış organizasyonu var. Bence herkes için çok uygun parkurlar var. Peki sen hangi mesafede yarışacaksın Bengisu? Ben de mesafede iddialıyım 5 kilometrede. 5 kilometre. 5 kilometre çok iyi bir mesafe. Şampiyonalarda elit sporcuların yarış mesafesi. Bayağı da rakibimiz olacakmış. Bayağı yabancı, Rus katılımcı sporcu varmış. Türkler de var. Buradaki arkadaki parkur zorlu bir parkur. Akdeniz'de yüzmek. Ege'denim ben. Ege'ye benzemez. Öyle mi? Dalgalar her an büyüyebilir. Bayağı eğleneceğiz yarın. Peki burada sahilden mi başlıyorsun starta yoksa açık denizden mi başlıyorsunuz? Sahilden Start nereden başlıyoruz. veriyorsun? Sahilden Evet, başlıyorsun. sahilden. Aynen. Burada başlayıp burada bitiyor. Peki biraz dolaşalım mı? Olur. Dolaşarak hem bu şeyi görelim, parkuru görelim hem de dolaşarak başlayalım. Sevgili Çiğdem, seninle başlamak istiyorum. Triatlona nasıl başladın? Triatlona nasıl başladım? Yaşadığım şehir küçük bir şehir, Balıkesir. Yüzmeyle başlamıştım. Daha sonrasında ailem dedi ki burada kapalı yüzme havuzu yok. Yazdan yazı yüzüyoruz. Farklı bir branşa yönlendirelim seni. O zamanki antrenörümün de tavsiyesiyle beraber kimsenin daha bilmediği yıllarda daha triatlon federasyonu yokken ben triatlona başladım. Bisiklet federasyonuna bağlıydı triatlon. Yani triatlonun öncülerindenim aslında, ilk başlayan sporculardan biriyim. Bu şekilde serüven başladı. Yani 38 yaşına geldim, hala triatlon içindeyim. Yani Bengüs'ün dediği gibi aslında o sudan kopamıyor. Ben de triatlondan asla kopamıyorum. O şekilde hala devam ediyorum yani. Bengisu, çok güzel bir ismi var. Evet, Yaşam bilerek veren su koymuşlar demek. galiba. Yaşam veren su değil mi? Evet, öyle. Ya peki bu isminin seni hani motive etmesi gibi bir durum söz konusu mu? Hani isminden kaynaklanan bir başarıya doğru yol almış gibisin. Bence gayet uyumlu bir isim. Annem farkında mıymış bilmiyorum seçerken ama ben de geçişlerimi, okyanus geçişleri yaptım son 7 yıldır. Ben de açık su milli takımındaydım. 5-10 kilometre yarışıyordum ama son 7 yıldır özellikle 7 okyanus parkurlarını bitirmeye adadım kendimi. O parkurları da aslında adıma da benzer olarak sudaki yaşam için yüzdüm. Çünkü hep denizden alıyoruz, birazcık vermek de gerekti bence. Biz 365 gün yüzüyoruz yazın, kışın. Orada gördüğümüz canlılara yardım da edebilmek için, farkındalık yaratmak için. Ben de o yüzden atmıştım kulaçlarımı. Orada da 7 parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu oldum. Şimdi bir şey ifade edeceğim. Ben senin kariyerine baktığım zaman, yani lütfen beni ayıplamayın. Çünkü ben Bengisu'nun başarılarını hani okuyarak ancak size ifade edebilirim. Yani zihnimde tutmam çok zor. O yaparken ne kadar zorlandı bilmiyorum ama ben okurken zorlandım. Senin bir deniz anasıyla bir mücadelen var. Evet. O hikayeyi bir anlatır mısın bize? Yani korumaya adadığımız canlılardan bir tanesiydi dikkat çekmeye. Deniz anaları, köpek balıkları. Çünkü çok fazla rüzgardan Bir ve... saniye, bir saniye.
Şimdi deniz anasını biz gördüğümüz zaman hani biz normal insanlar, siz özel insanlar değil. Biz normal insanlar deniz anasını gördüğümüz zaman kaçıyoruz. Çünkü zehirlenebiliriz, efendime söyleyeyim dokunmak bir takım alerjik reaksiyonlara yol açabilir falan. Deniz anasını korumak ne demek? Aslında okyanusu korumak demek. Koruyalım ki canlılar ölmesin. Deniz anası da dahil. Çünkü hep ben hatta dövmesi yaptırmıştım aynı çarptığı Nedir yere bu? deniz anasını. Ha bu deniz anası. Evet, bu onlardan biri. Hatta zehirli olan mı? şunlarda izleriydi. Onlardan biri. Kolumda izleri kalmıştı. Ben de onu ölümsüzleştirmek istedim. Burada Antalya'da bazen deniz canlıları görüyoruz. İşte karettalara denk gelebiliyoruz. Küçük göç eden deniz analarına denk gelebiliyoruz. Aslında hep onlar tehlikeli gözüküyor ama en tehlikeli kişi biziz. İnsanlar. Kimse insanların verdiği, aldığı deniz canlılarını konuşmuyor ama hep biz onlara çarpıyoruz. Deniz anası çarpıyor, köpek balığı saldırıyor ama aslında en kötülüğü biz yapıyoruz bence. O hikayeyi anlatmanı istiyorum. Molokai parkuruydu, Hawaii. Mayıs ayında oraya gittiğimizde çok güzel bir havaydı. Tabii Hawaii'de yüzüyorsun. Onların belli periyotları var gelip gittikleri. Onlara denk gelmemeye çalışıyorlar. Fakat ben ne yapıyorum? Kıyıda yüzmüyorum. Ben okyanus aşırı bir yeri geçmeye çalışınca tabii ki o gelgitlerinden bağımsız olarak denk gelmemek elde değil. Tam bir şanstı yani. 9 saat yüzdükten sonra çarptım deniz anasına ve çıkmak zorunda kaldım. Bir tane de değildi, birkaç taneydi. Ya bu mavi deniz anasının çeşitinden biriydi ya da kutu deniz anasıydı. O da dünyanın en zehirli canlılarından bir tanesi. Geçişim yarıda kalmıştı. Ama aynı sene pes etmedim. Ekim ayında yeniden gittim. Geçtim orayı bu Nasıl sefer. bir reaksiyon verdin? Yani ağrı... Nefes alamıyorsunuz. Nefes alamıyorsun. Ama bir yandan da söyleyeyim, bizim denizlerimizde yok bu canlı. Rahat Evet, olalım. burada yok. Rahat olun. Peki Çiğdem, triatlon gerçekten çok zor bir spor dalı. Bir tarafta yüzüyorsun, bir tarafta koşuyorsun, bir tarafta bisiklete biniyorsun. Senin en zorlandığın bir anlamda branşı, bir anlamda da parkuru merak ediyorum. Hangisinden başlayayım? Benim de çok fazla yarış tecrübem var. Artık Ironman tarafındayım. Half Ironman yapıyorum ve dünya şampiyonasında aslında çok güzel bir başarı elde ettim. Dünyada 7. oldum yaş grubumda. Çok zorlu bir parkurdu. Yani bisiklet parkuru çok tırmanışlıydı. Yani 90 kilometrede 1800 metre elevasyon vardı. Yani resmen dağları tırmanıyorduk. Kürsüye çok yakındım. Bu arada Türklerde ilk bu kadar kürsüye yakın olan bir başarı aslında gördük. Tabii ki de ben hani bisiklet etabındayken etrafta yani kimsenin olmamasından kaynaklı sıralamamı bilmiyordum. İndikten sonra koşuya geçerken eşim ve antrenörüm orada dedi ki üçüncüyle çok yakınsın. Ya ben hani ilk 10 bile hayalken dünya şampiyonu yani hani böyle sanki koşuya yeniden başlamış gibi o kadar sıfır başladım ki o heyecanla, adrenalinle. Üçüncülük ve 10'unculuk savaşı vardı ve inanılmaz zorlandım. Yani öyle böyle değil. Hani artık ve canım şurada, burnumdaydı yani. Mental savaş var. Hani bırakmak var o an ama derecede hemen önümde kürsüye çıkacağım. Yani bir Türkiye adına çok güzel bir başarı olacak. 7.'lik elde ettim ama 3. ile 10. arasında zaten saniyeler var. Yani Ironman'de saniye demek aslında çok küçük. Yani hani belki bir sprint yarışı olsa belki bu hani şey olarak görülür. Tamam saniye sonuçta normal denilir ama Ironman'de çok uzun mesafe olduğu için saniyelerle resmen kapıştık. Orada böyle bir 10 sporcunun kapışması vardı. Benim için çok zor ama çok da gurur verici bir yarıştı. Dünya şampiyonasında 7.'lik elde ettim. Bisiklet mi demeliyiz senin için biraz Bisiklet daha çünkü Ironman'de 90 kilometrelik bisiklet parkurunda en uzun süreyi orada geçiriyoruz. Çok belirleyici oluyor. Sonra da koşu var zaten 21 kilometre. O da hani yine nispeten bisiklete göre daha uzun. Yani bisiklette daha çok zorlanıyorum ve daha vakit geçiriyorum diyebilirim. Bengisu, şimdi kilometrelerce yüzüyorsun. Acıkmıyor musun? Acıkıyorum, yoruluyorum. Her şeyi suda yapıyorum. Her şeyi suda yapıyorsun. Suda besleniyorum. Bir tekne seni takip ediyor. Tekne beni takip ediyor. Teknede bazen eşim oluyor, bazen antrenörüm oluyor, bazen annem oluyor. Önceden beslendiğimiz plana göre bana şişelerde beslenme atıyorlar. Bizim de branşın en aslında zor konularından birisi bu. Çünkü çok yalnızsınız suda. Dokunmanız yasak, konuşacak vaktiniz yok, müzik dinlemeniz yasak. Yasak. Zaten duyamıyorsunuz tekneyi bile, durdukça anca duyabiliyorsunuz. Ama müzik açıyordu bana ekibim tekneden. Oradan dinliyorum. Çok seviyorum çünkü müzikle antrenman yapmayı ama ondan da fedakarlık etmek zorunda kaldım. Hayal kuruyor musun?
Çok hayal kuruyorsun. Suda Zaten hayal kuruyorsun. değil şu mi? an yani görüyorsak eğer mesela Hawaii'de baktığınızda karşısı böyle gözükmüyor. Hı hı. Gözükmediğin bir yere, görmediğiniz bir yere kulaç atıyorsunuz saatlerce. Ancak yarıdan sonra biraz görebilmeye başlıyorsunuz. Peki şey mi bu? Bir kürsü hayali mi yoksa hayatına dair, geleceğine dair hayaller mi? Nasıl Her hayaller şeyi kuruyorsun? derliyoruz ya. Hayatı sorguluyorsun. Peki bir de Burası nasıl bitecek diye. şeyin var değil mi? Gözlüğün de var tabii. Gözlüğüm var. Bir gözlüğüm, bonem, tek bir mayom var. Başka hiçbir korumam yok. Yanımda bir tekne var. Karşıya görmediğim bir yere doğru kulaç atıyorum. Peki şeyi deniz altını izliyor musun? Görebiliyor musun orada bir şeyler? İlk başta görüyorsunuz Derinleştikçe- biraz ama derinleştikçe sadece derin maviyi görüyorsunuz. Hiçbir şey Peki hani görmüyorsunuz. o balinalar, yunuslar sana eşlik ettiği anlar oluyor mu onların? Cebel Tarık Boğazı'nda ispermeçet balinaları var. Onlar geliyor. Küçük başka balina türleri var. Orkalar var. Öyle mi? Hatta korkulur da onlardan ama bizim yüzüşümüze denk gelmedi. Uzaktan izlediler bizi. Yelken balıklarına denk geldik Japonya'da. Orkinos sürüsüne denk geldik. Kaptanımız aynı zamanda bir balıkçıydı. Beni bırakıp avlanmaya gidecek diye korktum. Baya yani okyanusun içinde kulaç atıyorsunuz. Yani yalnızsınız ama deniz canlıları da var. Onlarla birlikte kulaç atıyorsunuz. Peki Çiğdem, pek çok triatlon yarışına katıldın. Başarılı olduğun yarışlar var, olamadığın yarışlar var. Şimdi seni şöyle biraz zamanda yolculuğa doğru çıkarsam ve desem ki Çiğdem hangi etapta bir kez daha yarışıp şampiyon olmak isterdin desem? Hangisi? Benim ilk Half Ironman tecrübem Antalya'da oldu. Türkiye Ironman yarışında. Ve bu benim ilk Ironman tecrübemdi. Ne yaşayacağımı bilmiyordum. Ve genel üçüncülük elde ettim. Aslında bu çok güzel bir başarıydı. Kendimden ben de beklemiyordum ki ben beklemiyorsam zaten kimse beklemiyordu. Ama çok güzel bir başarı elde ettim. O anı bir daha yaşamak isterdim ya. Hani hem Türkiye'de yarışıyorum hem İlk organizasyonum Ironman için çok güzeldi. Hala hatırlarım ve her Antalya'ya geldiğimde de anıyorum. Hatta Grand Park Lara'dan o bisiklet parkuru yaklaşık 5 kilometre. Dün orada antrenman yaptım mesela. Yeniden coştum ya bisiklet Sen de parkurunda. derin izler bırakmış. Evet evet. Sürekli anıyorum yani o yarışı. Manş denizini geçmek nasıl bir şey? İnanılmaz bir şey. Ya ben de şimdi mesela yarışma kürsümü Sen demiştiniz. ikinci denemende geçtin. Ben ikinci denememde geçtim. Bizde de ama kürsü yok karşıda. Şimdi eski zamanlarımı düşünüyorum, hızlı zamanlarımı ben de özlüyorum bazen. Artık o kadar hızlı değildim ama çok dayanıklıydım. Dayanıklı bir sporcuyum hala da. Ama soğuğa dayanıklılığım azmış. Manş Öyle Denizi'ni mi? o yüzden yarıda bırakmıştım. Peki ona göre bir mayo giymiyor musun? Yasaktı. Yasak mı? Burada bile şimdi mesela Antalya'da wetsuit'le yarışan sporcular da var. Bizde bedeni eğitmeniz ve ona hazırlanmanız bekleniyor. Yani hiçbir ekipmandan aslında fayda alamıyoruz. Tamamen vücudunuzla ne kadar iyisiniz, ne kadar Doğal olmak eğitebiliyorsunuz, zorundasınız. doğal oluyorsunuz. Denize zarar vermiyorsunuz, canlılara zarar vermiyorsunuz. Tek başınıza kulaç atıyorsunuz. Merak ettiğim bir şey var. Tamam okyanusu geçiyorsun, Manş denizini geçiyorsun. Bunların hepsini anlıyorum. Ama sen bir de buzda yarışıyorsun değil mi? Evet. Şu buz yarışını anlatır mısın bize? Ya buz yarışı çılgınca bir şey. Türkiye için de zaten daha çok yeni. Ya sadece çılgınca korkutucu bir şey aynı zamanda. Benim korku algım biraz değişmiş olabilir artık. Ya bunu anlatmanı rica ediyorum. Gerçekten buzda yüzmek ne demek? Buzda yüzmek Ben 3 şu yaşındaymışım demek. gibi anlat ama. Anlaştık. Şimdi dolaptan bir su alıyoruz. Dolaptan aldığımız su 4 derece oluyor. İçeriz ya böyle lıkır lıkır. Biz Soğuk su serinleriz. ondan da daha soğuk bir suda yüzüyoruz. Hani böyle elinizi buzdolabına koyun bakalım ne kadar dayanabiliyorsunuz. Biz orada eksi 0,2 dereceydi mesela Finlandiya'da kulaç Donma attığımız su. noktasındayız. Bayağı Hatta altındayız, yüzerken evet. su donuyor. Evet. Donan donan buzu alıyorlar. Hatta yarışma esnasında yeniden doluyor. Ara veriyorlar buz arası. Buzları kesip bir daha çıkarıyorlar. O kadar. Gerçekten sıfırın altında bir derecede kulaç atıyoruz. Ellerimiz uyuşuyor. Ne olur buza girince parmaklarımızı hissedemiyoruz. Burada da ekipman yok değil mi? Burada da yok. çıplak giriyorsun. Biz ekipmana galiba karşıyız. Güzel ya. Mayoda mecburen var. Yani Mayo da mecburen var aynen. Mayo var ama işte en azından mesafeler orada kısa. ne kadar? Ultramaratonda mesela saatlerce yüzüyoruz. 10 saat, Tamam, 15 buzda saat. ne kadar? Buzda havuz mesafeleri var. En fazla 1000 metre var.
Çok azmış. Çok az. Aynen. Ne olacak? Şuradan git gel. 1000 metre o donmuş suda yüzüyorsun. Evet. Ben en son 1 mil yüzdüm. 1 milde şu an buzda yüzen 3 sporcumuz var Türkiye'de. 1 mil, bir deniz mili 1.7 kilometre civarı falan. 1.6 evet Altı, evet. 1.6. 1.6 kilometre. Bayağı çıktığınızda konuşamıyorsunuz. Elleriniz donuyor. Öyle mi? Hatta bir sporcumuz daha var, Deniz Kayadelen. O da buradaydı. O da ilk buzu başlatan sporculardan biri. O 500 metre yüzünde ben onun yanındaydım, kiniydim. Gerçekten kıpkırmızı oluyorsun, konuşamıyorsun. Ama çok da keyifli bir branş. Ya bunu yaşamak çok keyifli. Çıkınca diyorsun ki hayattayım. Başka hiçbir şey önemli değil. Yapabilir misin? Ben yapamam. Ben izleyemem Ben bile. evet. İzlerken bile üşüyebilirim ya. Ben izleyemem. Aynen, yok benlik bir branş değil. Valla saygı duyuyorum hakikaten. Çiğdem, bir akademi kurmuşsun. Akademik evet. Değil mi? Evet. Yeni Şimdi mezun oldum. Şimdi bu akademi gençleri yetiştiriyorsun, Evet, çocukları evet. yetiştiriyorsun. Ben desem ki Çiğdem sen 6 yaşındasın. Seni Trio 10'a akademiye götürmek istiyorum. Nasıl farklı bir Çiğdem çıkardı ortaya? Ya evet, kesinlikle bence şöyle söyleyeyim. Şimdiki yeni jenerasyon, özellikle alttan gelen jenerasyon çok şanslı. Çünkü tüm imkanlar var, veliler çok bilinçli. Artık tabii sosyal medyada bu tarz şeyleri, yarışları, sporları yani daha özendirici faaliyetler olduğu için daha çabuk ulaşılabiliyor. Benim zamanımda bunlar yoktu. Ailem çok destek oluyordu tabii ki de. Onlar sayesinde zaten ben buralardayım. Ama şu an 6 yaşındayım. Triyon var ve ben kesinlikle bir olimpik sporcu olurdum. Sporcu Olimpiyatlara olurdun. giderdim, evet. Evet. Harika. O da her sporcunun bir hayali bence, olimpiyatlara Bu gitmek. alandan biraz sıkıldık değil mi? Daha böyle bir havadar bir yere gidelim. Gidelim. Denize. Neden olmasın? Evet. Biz sohbetimize devam edelim ama burada değil. Bengisu, sen deniz dedikçe ben karaya kaçıyorum. Senin aksine ben bir kara insanıyım. Denizi çok seviyorum ama sadece yazdan yaza, Uzaktan. uzaktan. Evet. Ya o kadar uzaktan değil canım. Yani kendim attığımda oluyor ama bize Ocean 7'yi anlatır mısın lütfen? Ne demek Ocean 7? Ocean 7'nin sizin kategorinizdeki değeri nedir? Ne yapıyorsunuz Ocean 7'de? Çünkü sen Ocean 7'yi bitiren ilk Türk'sün. Doğru Evet. değil mi? Dünyada da 42 kişi var şu an. 42 Kadın kişi. erkek. Ben de 40. olmuşum. Kendini ne kadar özel hissediyorsundur ya. Ya benim havamdan yanıma yaklaşılmazdı biliyor musun? 42. Çok havalı bir Değil insan mi? değilim. Ben Gerçekten. hava atabilirim yani. Öyle bir arkadaşım var. Yo, ben de hava atabilirim. Yıllar önce bir sporcu olan Steven Muñoz diye birisi açık suyu insanlara tanıtmaya karar veriyor, bu ultramaratonu, ve bu parkurları seçiyor. Aslında 7 farklı okyanus olmadığı gibi 7 parkurda tabii ki o bütün okyanusta değil. Nerede? Manş var. En çok bilinen Türkiye'de de. Manş, Catalina Amerika'da. Cebeli Tarık İspanya ile Fas arası. Cook Boğazı Yeni Zelanda'da. Kuzey Kanalı İrlanda ile İskoçya arasını bağlayan, çok da soğuktur. Japonya adaları arası ve Hawaii adaları arasındaki parkurlar. Biri çok soğuk, biri çok uzun, biri gece yüzülüyor, birinde deniz canlıları var, biri gündüz yüzülüyor, birinde akıntıyla mücadele ediyorsunuz. Hepsinde yani Ayrı bir zorluk derecesi var. aynen bir ultramaratoncu şunun gibi, yani 7 zirveye benzetiyorlar. Sizi fiziksel olarak en çok zorlayacak her şey bu 7 parkurda var bir yüzücüyü. Ama en zor hangisi Bengisu için? Benim için en zoru soğuktu ya. Soğuğa alışabilmekti. Ben Ege'liyim çünkü. Benim denizim 16 derecedir en soğuk. Peki herhalde deniz canlılarıyla da yüzmek en keyiflisi olsa gerek değil mi? Ben çok keyif alıyorum, evet. Ya, Yani şu ana kadar o saydığım deniz canlılarıyla karşılaştım. Antrenmanda da gördüm. Mesela Amerika'da antrenman yaptığımız yerde leopar köpek balıkları vardı. İrlanda'da öyle, o kelpler ağaç gibi böyle. Gerçekten ağaç boyunda dipten yüzeye kadar uzanıyorlar. Onların arasından yüzüyorsunuz. Bazen kopuyor, yüzeyde sürükleniyor, eliniz değiyor geceleyin. Bir şeye değdim diyorsun, bakıyorsun ağaç gibi. Hemen insanın aklına tabii geliyor işte. Ağaca mı çarptım, köpek balığı mı var, bir şeye değdim. Aslında kelp. Korku filmi gibi değil mi? Yani anksiyetem şu an. ya şöyle ifade edeyim.
Bir arkadaşımın bir sürat motoruyla birlikte biz Bodrum'da gündüz Turgut Reis'ten Türkbükü'ne geldik. Sonra Güzel. orada yemek yedik. Saat gece 12 falan oldu. Dedi ki arkadaşım ya dedi kaptana bırakalım tekneyi biz şeyle gidelim. Taksiyle gidelim. Ben dedim ne gerek var dedim ya işte altımızda şey var sürat motoru var bununla gideriz. Gece deniz ne kadar zor bir şeymiş. Zor. Sağda ben, solda öbür arkadaşım, kaptan orada yukarı. Denizin üzerinde bir şey mi var, kaya mı var? Efendime söyleyeyim balıkçılar mı var, canlı mı var? Kaptanın ne kadar Hiçbir iyi, şey tamamen görmüyorsunuz. GPS sistemi ne kadar iyi, kaptanın ne kadar iyi, orayı ne kadar iyi tanıyorsun, tamamen bununla alakalı. Peki yurt dışında en sevdiğin parkur hangisi? En sevdiğim parkur, hemen düşünüyorum. Lüksemburg yarışı çok güzeldi, evet. Köylerden geçmiştik. Çok güzeldi. Böyle bir yaklaşık 5-6 tane köyden geçmiştik ve oranın yerel insanı da zaten dışarılara çıkıyor ve destekliyor. Benim için şeydi böyle hani bisiklet parkurunda yani sürekli aktif yani hani herkes alkışlıyor. Biz zaten ter döküyoruz ama orada seyircinin olması zaten çok büyük motivasyon bizim için. Ülkemizle şey arasındaki o coğrafyalar arasındaki en derin farklılık da bu. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani bütün evet doğru. bütün şey o coğrafyadaki yaşayan herkes o yarışı anında yaşamaya başlıyor sporcuyla. Şimdi orada eşim de uyarıyor beni Lüksemburg'un şöyle bir özelliği vardı. 3 ülke bir yarış. Yani aynı anda 3 ülkede yarışıyorduk. Lüksemburg, Fransa ve Almanya. İsmi de zaten kesiştiği yerin ismi Schengen. Schengen vizesi de buradan çıkmış zaten. Evet, orada karar alınmış. Aslında Türklerin kabusu ama ya ben orada bulundum yani. Aynı anda 3 ülkede olmak, yani böyle arabayla giderken de navigasyon sürekli değişiyor. Şu anda Fransa'dasınız, şu anda Almanya'dasınız. Sürekli değişiyor. Evet ya Sınır. o coğrafyanın en güzel tarafı bu. Bir Evet. adım atıyorsun, Evet, Fransa'da, aynen. öbür adım atıyor İtalya'dasın falan. Gerçekten farklı. Kesinlikle. Peki şimdi Bengisu. Ya ben aslında bir şey hatırlıyorum. Ben sorayım mı? Tabii. Bir yarışındaydı galiba Maaş. Akıntıya kapılmıştın ve hani sürekli geri atıyordu seni su. Öyle mi hatırlıyorum? Yani hani bir türlü ulaşamamıştın. Japonya. Ha, son Japonya, parkur. evet Aha. olabilir, evet. Ya biz evet Çiğdem de hatırlattı. Biz dümdüz de yüzemiyoruz. Şimdi navigasyon dedi ya hani gidiyorsun ülke değiştiriyorsun yüzerken. Hatta Cebeli Tarık'ta yarıyı geçtikten sonra İspanya bayrağını kaldırıp Fas'ın bayrağını asıyorlar. Çok güzel onu görmek çünkü yarıyı geçtin demek aynı zamanda. Ama tam yarıya gelmişken de genelde İstanbul Boğazı'nda da mesela ortada çok güçlü akıntılar oluyor. Biz Japonya'daydık. Japonya'da bir adadan diğerine 10 kilometre de geriden başladık. Çünkü pozisyon almaya çalışıyorduk. Öğrendik ki ortada 12 knotluk bir akıntı vardı bizi itecek. Onunla mücadele ederken yaklaşık 1 saat boyunca, ben bu arada 4 kilometre hızla gidiyorum saatte. Ortada sadece... Saatte 4 kilometre hız mı yapıyorsun? Evet bazen bugün paylaşmışlardı hatta şeyde. Ben karada yapamıyorum. Yarışmada da. Arada yapamıyorum. Şimdi elit sporcular ve hani sonradan yüzmeye başlayanlar farklı oluyor hep pace'leri. Ben de eskiden çok daha da hızlı yüzerdim ama artık yüzemiyorum. Lütfen bu yarışta da çok hızlı beklemeyin. 17-18 yaşın önüne açalım. Gençler madalya alsın. Yani buna rağmen, bu pace'i koruyamama rağmen anca olduğum yerde kalmama yetmiş. Hatta çoğu izleyen kişi de yarıda bir sürüklenince 1 saat boyunca kapattım dedi navigasyonu. Olmadı dedim dedi. Yani bugün olmayacak galiba, geçemeyecek demişler ama bir yerden sonra o akıntıdan kurtuldum ve dosdoğru Hokadate diye bir bölgeye yüzmeye başladım. 14,5 saat sürdü ya. Biz Ben kaç uçakla planladık? seyahat 7. edemiyorum. Evet, sıkıcı. Çok sıkıcı evet ama. Şeyi söyleyeceğim. Havuzda bir rekorum var. Dünya rekorum var. Buz yarışlarında. Evet. Buz yarışında. Buz yarışlarında 200 karışıkta yaş grubumda dünya rekorum var. Hatta Hala sende değil mi o rekor? hala bende, hatta ben de bu yıl ne yazık ki 30 oldum. Yeni yaş grubumun rekoru da bende. Öyle mi? 30 yaş grubunun rekorunu da kırmış oldum. 200 kur bağlamada. Çok iyi. Bengisu, benim yürüyüşüm değişirdi biliyor musun bunları yapmış olsam. Omuzlar falan. Omuzlar geniş zaten. Buradan bir parkur alanına gidelim mi? Peki Çiğdem. Şimdi Corendon aynı zamanda X-Waters'ın sponsoru. Aynen. Senin de mi sponsor? Yallah buradan seslenelim. Peki. Corendon'un aslında bir geçmişim var. Çok kısa bahsedeyim. 2020 senesinde havacılığa başvurmuştum. Eğitimdeydik ve bir anda pandemi patladı biz eğitimdeyken. Ara vermişlerdi uçuşlara.
O esnada aslında hani ne yapacağıma karar verememiştim. Çünkü her hayat durmuştu biliyorsunuz. Kendi işime odaklanmıştım, eğitmenliğime. O yüzden geri dönmedim ama Corendon'la güzel böyle küçük de olsa bir geçmişimiz var. Uçuş görevlisi Evet, olarak. aynen. 6,5 sene uçtum başka bir şirkette. Corendon'a geçmiştim ama uçamadık olsun. Yine de bağımız kopmadı Corendon'la. Valla yetişmek çok zor size. Yüzüyorsunuz, Hatırlıyorum. bisiklete biniyorsunuz, koşuyorsunuz. Uçuyoruz. Ve onu yaptık, evet. Yani şimdi ben her programda bunu ifade ediyorum. Programı ben bir şeye benzetiyorum. Uçak yolculuğuna benzetiyorum. Çünkü böyle kalkarsınız, havalanırsınız, havada süzülürsünüz, inersiniz. Kimi zaman bir türbülans yaşarsınız. Kimi zaman efendime söyleyeyim işte o yükseliş anını kendi kariyerinizin yükseliş anına benzetirsiniz. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. İspanya, Corendon Airlines'ın uçuş noktalarından biri. Yurt dışında o bayrağı taşımak, hani ay yıldızlı bayrağı taşımak, o nasıl bir duygu? Şu an bile konuşurken, bunu düşünürken tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz bir duygu. Zaten o finish'e girerken her zaman eşim bekler, Türk bayrağını bana verir. O sıra çok kötü hissetsem bile belki konuşmaya mecalim yok ama o bayrağı açarım ve o şekilde finish'e girerim. Ve orada anons ederlerken özellikle şey demeleri çok hoşuma gidiyor. Evet, Türk bayrağıyla sporcu geliyor. Sıralamam hiç önemli değil. Ben hani Türkiye için yarışmışım. Beni destekleyenler için o finish'ten geçmişim. Bu çok büyük bir gurur. Yani kendini güzel ifade eden insanlara bayılıyorum. Evet Çiğdem, başarılı bir sporcusun. Milli bir sporcusun. Akademi sahibisin. Şöyle kariyerine dönüp baktığın zaman Çiğdem sen artık bu noktada gerçekten yükselişe geçtin dediğin o anı tanımlamanı istiyorum senden. Evet. Aslında yapabileceğim çok şeyi yaptım. Hayal ettiğim çok şeyi gerçekleştirdim. Akademi sahibi olduktan sonra da, Trion'u kurduktan sonra da artık alttan gelen sporcular, benim gibi olmak isteyen sporcular ve küçük küçük böyle mantar mantar dolanıyorlar etrafımda. Diyorum ki evet, bir Çiğdem daha geliyor belki de. Belki de bir Bengisu daha geliyor. Ya onları görmek, onlara idol olmak. Ya artık şey dedim, evet tamam. Yani ben bundan sonra spora devam etmesem de olur ya. Hani geliyorlar çünkü ve hani birilerine rol model olabildiysek bu bence en büyük zenginlik. Peki ya türbülansın? Hadi Türbülans, bakalım. evet. Yükseliş tamam ama türbülans, yaşadığın türbülans neydi kariyerinde? Evet. Ya şöyle türbülans, evet bu bir hayat hani beklenmedik bir anda da olabiliyor ya da bazen hani kaptan dediği gibi türbülans bekliyoruz de olabiliyor. Yani beklediğimiz bir anda da olabiliyor, beklenmedik anlarda da olabiliyor ve bu hayatın bence her evresinde var. Yolda giderken yani mıcırlı bir yola girdiğimizde de hani evet sallanıyoruz. Yani türbülans da hani havadayken olması hayatın akışı gibi geliyor bana. Korkutucu gelmiyor. Belki de bir havacılık geçmişim olduğu için öyle düşünüyorum ama olması gerekiyor. Bu spor kariyerimde de kesinlikle oldu. Yani her yarışım mükemmel geçmedi. Yani bıraktığım yarışlar oldu, rahatsızlandığım yarışlar oldu ya da çok hazır girdiğim kesinlikle mükemmel bir derece elde edeceğim dediğim yarışta çok kötü derece elde etmişliğim var. Ama tabii ki de vazgeçmemek gerekiyor bu noktada. Bengisu, çok güzel bir ifade kullandın. Yani deniz bazen tokatlar insanı dedin değil mi? Yani doğaya meydan okumak, hani ben seni yenerim demek öyle çok her baba yiğidin harcı değil mi? Hatta demin bahsettiğimiz gibi iyi bir antrenöre de denk gelmen lazım. Denizi tanıyan, orayı iyi bilen. Ben de şu an hatta o günler ihtiyacım olan kişi olmaya çalışıyorum şimdi. Yeni sporcuları da eğitirken. Biz denize hazırlanırken şöyle deriz. En iyiyi biz ümit ederiz ama hep en kötüye hazırlanırız. Çünkü biliriz ki deniz hiçbir zaman aynı olmaz. Her saat değişir. Bazen gideriz, örneğin Cook Boğazı'ydı benim bir geçişim Yeni Zelanda'da. Yani bir yıl önceden slot alıyorsun. Bütün hava tahminlerine bakıyorsun, başarı yüzdelerine bakıyorsun. Bulabilirsen aynı tarihi alıyorsun. Bir de bir kaptan var mesela orayı geçiren sana. Bütün bu sporcuların hepsi sıraya girip beklemek zorunda. Öncelikle deniz sana beklemeyi öğretiyor. Daha sonra günün geliyor. O gün bir bakıyorsun ki bir hafta yağmur. Artık geri mi dönsek, ne yapacağız derken biz hatta bütçemizi de tüketmiştik. Yeni Zelanda'da 36 saat uçup geldiğimiz bir adadayız.
ve kamping alanında kalıyoruz. Sadece ikimiz gidebildik. Egor benim hem eşimdi, hem beslenmemi yapıyordu, hem iletişimimi yapıyordu, annemlerle o konuşuyordu. Ve hani böyle bir geçişe hazırlanırken diyorsun ki ya dönsem mi acaba? Ama dönersem nasıl bir daha geri geleceğim buraya? Bir daha nasıl bu imkanı bulabilirim? O yüzden ne kadar iyi hazırlandığınız o gün belli oluyor. Gerçekten sen yağmurda da yüzmeye hazır mısın? Fırtınada da yüzmeye hazır mısın? Ve sana bağlı oluyor. Ben kabul etmiştim. O ifadenden şunu anladım ben. Doğaya ya da tırnak içinde denize kafa tutmak değil, ancak uyum sağlamakla başarılı. Aynen öyle. Peki ben senin başarılarını saymak istiyorum. Ocean 7'yi bitiren ilk Türk kadın. Okyanus 7'lisinde 7 parkur geçen ilk Türk kadın. Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk kadın. Molokai kanalını geçen ilk Türk kadın. Doğru mu? İlk Türk ikisi de. Cook İkisi de. Boğazı da Molokai'de. Onları da geçen. Kadın olduğumuz için bize ilk kadın yazıyorlar ama aslında kadın erkek. Kadın ama kadın erkek. olduğumuzu da belirtmek istiyorlar Türk. nedense. Evet. Türk. Evet, ilk bizde Türk. böyle bir cinsiyetçi yaklaşım var. İnternette öyle hep. Evet, benim editör arkadaşlarımız da herhalde buradan böyle aldılar. Ben ilk Türk diyeyim o zaman sana. İlk Türk. Tamam. Peki, şimdi küçük bir oyun oynayalım seninle. Ocean 7 köşesi ismini vermiş editör arkadaşlarımız buna. Cebeli Tarık mı, Cook Boğazı mı? Cook Boğazı. Cook Boğazı mı? Okuması da zor bunların. Sen bunları geçiyorsun, ben okuyamıyorum bile. Hangisi? Tsagaru Boğazı mı? Tsugaru. Tsugaru çok zordu ama zoru seviyorum demiştim. Tsugaru. Tsugaru. Tsugaru mu, Katalina mı? Tsugaru. Tsugaru mu, İngiliz kanalı mı? Şimdi İngiliz kanalı çok tarihi bir parkur. Hatta filmleri var 2 tane. Belki izlemişlerdir. Niyat ve Young Woman and the Sea. Hep bu manştan ünlenen kadınlar. Biri Küba'yı yüzüyor, biri manşı yüzüyor. Bizim de Nesrin Olgun var, sporcumuz. Ama yine de Tsugaru ya. Tsugaru mu, Kuzey kanalı mı? Tsugaru. Tsugaru mu, Molokai mi? Aa. Ya şimdi Hawaii'ye gitti aklım. Hawaii çok güzeldi ama Japonya'nın insanları, geçişin zorluğu hala Tsugaru ya. Tsugaru. Peki. Şimdi son sorumuza gelelim artık. Eyvah. Tıpkı Çiğdem'e sorduğum gibi bir uçuş kartı sorusu. İngiltere, Corendo'nun uçtuğu noktalardan biri. O suya girdiğin anda ne hissediyorsun? Manşı geçeceksin. Hadi bakalım. Yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz. Yani geçtiğim parkurları şimdi düşündüğümde yani dediğiniz gibi aslında çok korkutucu da parkurlar. Geceleyin suya atlıyorsun. Aşağıyı görmeden yüzmen bekleniyor. Kaç saat yüzeceğini bilmiyorsun. 10 saat, 15 saat. O yüzden hadi bakalım oluyor ve buraya kadar geldim diyorsun artık hani ama diyor o son adım. Sonra diyor çok eğleneceksin Çok belki ama o adımı atabiliyor musun? Vallahi çok zordu ya. Bunları düşünüyorsun. Ne kadar zor olduğunu bile bile. Ama çok güzel ifade ettin. O son adım. Peki yükseliş sorusu. Tırnaklarınla kazıya kazıya inşa ettin bu kariyeri. Bengisu gerçekten oldu galiba dediğin o yükseliş anını merak ediyorum. Aslında şu an. Şu an. Çünkü benim fark etmem, gerçekten yıllardır istediğim parkurları geçtiğimi fark etmem. Hepsi geçtikten böyle bir 2 ay sonra falandı sanırım. İlk bittiğinde biz hayaller kurduk. Dedik ki herhalde çılgınca bağırırız, ağlarız. Türk bayrağı getirmiştik biz de. Onu açarım zaten Türk gençleri için diye açtım bayrağı. Hadi hemen geri gel tekne sürükleniyor dönmemiz lazım falan dediler. Hiç hayal ettiğin gibi olmuyormuş finish. Ben diyordum ya bitti ya havai fişekler atılsın. Onu parti başlasın hiç öyle değilmiş gerçekten. Peki türbülansın var mı yaşadığın kariyerinde? Çok fazla var. Öyle mi? Ben bu parkurların hepsini gerçekten tırnaklarımla kazıyarak açtım. Çünkü daha Türkiye'de medyanın da hiç bilmediği bir parkuru ben yüzmeye çalışıyordum. Hatta 2024'te 3-4. parkurlarıma giderken haberlere çıkmıştı. Ya dedim ben Türkiye için bir ilki başarmaya gidiyorum. Kim benimle dedim. Kimse çıkmadı. Şimdi gençler daha şanslı çünkü 7 okyanusun ne olduğu biliniyor. Onu geçen bir sporcu var şu an. Ben bir kişiyim ama arkamda yetiştirdiğim bir sürü sporcu var. En genç olmak isteyen var, en hızlı olmak isteyen var, en yaşlı olacak var içlerinde. Ama ilk de geçen bir sporcu var artık. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Şunun için teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın olmak zor. Hele başarılı kadın olmak çok daha zor.
Hani Atatürk'ün bir lafı vardır ya. Ey Türk kadını sen omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diye. Gerçekten omuzlar üzerinde yükselmeye layıksınız. Çok teşekkür ediyorum varlığınız için. Haftaya görüşmek üzere Corendon Sport Talks'ta.